Diğer bir adıyla adalar ülkesi olan İskoçya'nın resmi bir dili yoktur. Ancak ülkede genel anlamda en çok konuşulan dil İngilizce ve İskoççadır. Yaklaşık 5,5 milyon kişinin yaşadığı İskoçya'da insanların %51'i Hristiyan, %40'ı ateist, geri kalan kısımda ise çok az sayıda Müslüman ve Budist vardır. Ülkede yaşayanların %89'u İskoç, %7'si İngiliz ve İrlandalı, kalan %4'lü kısım ise diğer milletlerdendir. İskoçya, 78 bin kilometre karelik yüz ölçümüyle Birleşik Krallığın toplam yüz ölçümünün yaklaşık %33'ünü kapladığı Büyük Britanya adasının en kuzeyinde yer alır. Güneyde İngiltere'ye komşu olan ülkenin doğusunda Kuzey Denizi, batısında ise Atlantik Okyanusu yer alır. 4 mevsimin yaşandığı İskoçya hemen yanındaki İngiltere'ye göre daha yağışlı bir iklime sahiptir. Ocak ve Şubat aylarının en soğuk aylar olarak yaşandığı ülkede bu dönemde hava sıcaklığı ortalama 5 ila 7 derece arasında seyreder. Haziran ve Ağustos arası dönem ise en sıcak dönemdir. Bu aylarda hava sıcaklığı 19 derece civarında olur. Birleşik Krallığın en büyük ikinci ekonomisi olan İskoçya'daki temel geçim kaynaklarının başında tarım, balıkçılık, viski ihracatı ve tekstil gelir. Avrupa Birliği'ne üye olduktan sonra İngiltere'ye bağlılığı da azalan ülkenin başkenti Edinburgh, finansal açıdan Avrupa'nın en büyük 4. kenti olma özelliğini taşımaktadır. Viski üretiminde dünyada ilk sırada gelen İskoçya, her sene 200'den fazla ülkeye viski ihraç etmektedir. Bunun yanı sıra yün ve patates üretiminde de ön sıralarda yer alan ülkede çilek ve ahududu çeşitleri de çokça bulunur. İskoçya'nın bir diğer önemli gelir kaynağı ise 1800'lerden bu yana sürdürdüğü gemi yapımıdır. Üç tarafı denizlerle çevrili İskoçya'da balıkçılıkta oldukça gelişmiş durumdadır. Özellikle mezgit, ringa balığının ön planda olduğu balıkçılık faaliyetinde yengeç ve istakoz gibi kabuklu deniz canlıları da önemli bir yere sahiptir. İskoçya'nın tarihine gelecek olursak Birleşik Krallığın 4 bölümünden biri olan ve en kuzeyde yer alan İskoçya, Büyük Britanya adasının yaklaşık 1/3'ini kaplar. İskoçya'nın tarihi Roma İmparatorluğu ile başlamaktadır. Milattan sonra 411 yılına kadar Romalılar İngiltere'de yaşamış ve birçok tarihi yapı inşa ettirmiştir. Milattan sonra 1800'lü yıllara gelindiğinde ise denizcilikle ün salmış Vikingler ticaret yapmak ve yerleşmek adına Norveç ile Danimarka'dan ayrılarak İskoçya'ya göç etmişlerdir. İskoç Krallığı'nın kuruluşu ise 845 yılına dayanmaktadır. 12. yüzyılda krallık daha da büyüyerek feodal bir toplum haline gelmiştir. 1297 yılında İngiltere ve İskoçya arasında gerçekleşen Stirling Köprüsü Savaşı, ülkenin ilk ve en önemli bağımsızlık mücadelesi olarak kayıtlara geçmiştir. Savaş sonrasında İngilizler mağlup olurken Robert Bruce İskoçya kralı olarak taç giymiştir. 1750'li yıllara gelindiğinde ise ülke aydınlanma çağına girmiştir. İskoçya'da yaşayan filozofların fikirleri modern dünyayı şekillendirmeye başlamıştır. Felsefe, kimya, jeoloji, mühendislik, sanat tarihi, teknoloji, şiir, tıp, ekonomi ve tarih alanlarında da büyük ilerlemeler kaydetmiştir. İskoçya'da en belirgin özellikler arasında sayılan ilk şey kalelerdir. Ülkede toplamda 3000 civarında kale bulunmaktadır. Aynı zamanda İskoçya dünyanın en eski kalelerinden bazılarına ev sahipliği yapar. İskoçya denilince akla gelen diğer bir şey ise yemyeşil yaylalardır. Ülkenin kuzeybatısını çevreleyen dağlık alana İskoç yaylaları denmektedir. Bölge Britanya adalarının en yüksek dağı olan Ben Nevis'e de ev sahipliği yapmaktadır. İskoçya denildiğinde akla gelenlerden bir diğeri ise ülkenin geleneksel müzik aleti gaydadır. Gayda, İskoç geleneksel müziğinin büyük bir parçasıdır. Ülke genelindeki geçit törenlerinde, kutlamalarda ve bazı eğlence mekanlarında İskoç gayda müziği hala kullanılmaktadır. Gayda gibi ünlü olan bir diğer şey ise erkeklerin geleneksel giysilerinin bir parçası olan İskoç eteğidir. Çoğunluk ekosa desenli yünlü kumaştan yapılan bu etek, Kelt mirası olarak da anılmaktadır. İskoçya'nın bayrağından bahsedecek olursak, bayrak her iki yandan mavi bir zemin üzerinde beyaz bir haçtan oluşuyor. Mavi renk İskoçya'nın gökyüzünü ve denizlerini temsil ederken beyaz renk İskoçya'nın saflığını ve bağımsızlığını simgeler. Bayrağın kökeni İskoçya'nın bağımsızlığını kazanmaya çalıştığı dönemlere dayanır. İskoçya İngiltere ile birleşmeden önce kendi bağımsızlığına sahipti ve bu bayrak İskoçya'nın bağımsızlığı için mücadele edenlerin sembolü haline gelmişti. İskoçya bayrağı sadece İskoçya'nın sembolü olarak kalmamıştır. Birçok ülkede yaşayan İskoçlar İskoç bayrağını gururla taşımakta ve kendi kültürlerini yansıtmaktadır. Şu anda birçok ülkede yasak olan kokain üretimi ve tüketimi İskoçya'da yasaldır. Ancak kokain yüzünden ölenlerin sayısı oldukça fazla ve şu anda İskoçya Avrupa'nın en fazla uyuşturucu kullanan ülkesi konumundadır. İskoç halkı inanılmaz sıcaklığı ve rakipsiz misafirperverliğiyle bilinir. Eğer İskoçya'ya giderseniz pek çok yerde sıcakkanlı ve yardımsever insanlarla karşılaşmanız kaçınılmazdır. En başta söylediğim gibi adalar ülkesi olan İskoçya'da tam 790 ada vardır ve bunlardan 130 tanesinde yerleşim alanları bulunmaktadır. Ülkenin en önde gelen eğitim kurumlarından biri ise Glasgow Üniversitesi'dir. 1451'de kurulan üniversite İskoçya'nın en eski üniversitelerinden biridir. Avrupa'da eğitim konusunda en büyük ve en prestijli kurumlar arasında bulunduğu için hak ettiği uluslararası itibar ile eğitim ve araştırma konusunda çok ünlü bir üniversitedir. Gelelim bu ülkenin güzel yemeklerine. İskoçya dünya genelinde tanınan yemekleriyle bilinir. Haggis, nips and tits gibi
geleneksel yemekler İskoç mutfağının en ünlü yemekleri arasındadır.